Bu minik bir elma ağacı. İnternetten satın aldım. Bir atölyede el işçiliğiyle imal edilmiş. Fiyatı şöyle. Toplam 30,97 euro. Bunun 18 eurosu imalatçıya gidiyor. 7 euro kargo masrafı. Yapay minyatür bir elma ağacının maliyeti bu. Şimdi orijinalinin oluşumuna bakalım. Önce ağaçta elma çiçekleri açtı. Elma çiçeği tüm çiçekler gibi buna benziyor. Bunlar polen fabrikaları. Arılar bunları aldı ve stigmaya bıraktı. Oluşumun ilk adımı atıldı. Tam burada yaşamın sırlarını içeren onlarca kimyasal ve fiziksel olay gerçekleşecek. Başlayalım. Arılar bal toplamak için çiçekleri dolaştı ama bir sürü farklı çiçeği dolaştı. Arının üstüne farklı meyvelere ait polenler yapıştı. Elma poleni var ama armut da var, kiraz da var, bir sürü farklı polen. Arı bal aldığı her çiçekten polenler taşıyor. Arı elma çiçeğinin dişi organının kapısı olan stigmaya konduğunda bunların hepsi oraya temas eder, bırakılmış olur. Elma stigmasının elmaya ait olan poleni seçmesi lazım. Yanlış polen alsa elma oluşmaz. Kimyasal bir anahtar sistemi var. Bizim anahtarlar şöyle. Yanlış anahtarda silindirler aynı düzleme gelmiyor, kapı açılmıyor. Şimdi doğru anahtar açılıyor. Stigmaya düşen polen eğer başka meyveye ait ise kilit açılmıyor. Çimlenmesine izin verilmiyor. Moleküler uyum sağlandığında kapı açılıyor. Doğru polene su ve gıda veriliyor. Böylece pasaport işlemi bitti. Sırada bitkinin rahmine doğru yolculuk var. Şu parmak uçlarımı birbiriyle birleştirmek istiyorum. Şu an gözüm açıkken rahatça yapıyorum. Ama gözlerimi kapatınca tam olarak denk getiremiyorum. Gözüm kapalıyken zihinsel olarak koordinat belirliyorum. Fakat iki gözümü de 3 boyutlu olarak görmediğim için tam uç noktalarını birbirine denk getiremiyorum. Burası Alp Dağları. Dünyanın en uzun tüneli burada yapıldı. 57 kilometre. Tünel açılırken dağın karanlığında doğru ilerlemek için neler kullanıldı? Manyetik alan ölçümleri yapıldı. GPS gibi çalışan jeodezik cihazlar kullanıldı. Lazer tarayıcılar, radar sistemleri kullanıldı. İvme ölçerler ve jiroskoplar ile ölçümler sürekli kontrol edildi. Ve tünel açmak için 9 metre çaplı dev bir matkap ucu kullanıldı. İşte tüm bunlar kullanıldığı için tam doğru noktaya çıkılabildi. Büyük bir başarı. İnşaat 17 yıl sürdü. 2016'da tünel açıldı. Tüm bitkilerde mikro ölçekte benzer bir süreç var. Küçüklüğü şöyle anlayalım. Bu salatalığı elma çiçeğinin gövdesi kabul edelim. Burası stigma olsun. Bu toplu iğne başı sperm hücresi olsun. Bu ise tünel açacak hücre. Tünel açıcı hücre polen tüpü açacak. Böyle uzayacak. Açılan tünelden sperm hücresi ilerleyecek. Polen tüplerinin bitki gövdesinde ilerlemesi basit gibi görünen akıl almaz bir olay. Şuradan şuraya yolculuk. Spermin ovaryuma yolculuğu ile bir lokomotifin Alpleri geçişini kıyaslayalım. Lokomotif hücre olsun 20 metre, tünel 57 kilometre. 2850 katı. Sperm hücresinin çapı 7,5 mikrometre. Ovaryuma uzaklık 3 santim. Çapının 4000 katı. Yani sperm oran olarak Alpleri aşan trenin tünelden geçtiği yolun daha fazlasını kat ediyor. Problem şu. Tünel açıcı hücre gövdenin karanlığına giriyor. Yönünü şaşırmadan ovaryuma doğru büyüyerek ilerliyor. Büyüme hızı saatte 1 santimetre. Yani 3 saatte Alplere tünel açmak gibi bir şey. Bu fevkalade olay ile ilgili yüzlerce araştırma ve akademik makale var. Hayatını bunu çözmeye adamış bilim insanları var.
Bilimsel açıklaması ile ilgili bazı görseller. Polen tüpünün ön kısmı yani matkap ucu böyle bir yapıda. Bu modelde tek çekirdek var. Bu elmayı ortadan keselim. 5 çekirdeği var. Bu ne demek? Demek ki elma çiçeğinin gövdesinde en az 5 tünel açılmış. Her polen ayrı bir tünelden gidiyor. Demek ki bu elma çiçeğinin stigması en az 5 polene kapıyı açmış. Şeftalide durum nasıl? Tek çekirdek var. Erikte tek çekirdek var. Demek ki bunlarda sadece bir polen tüpü çalışmış. Tek çekirdek oluşmuş. Peki bu kadar çekirdeği olan biberde nasıl oluyor? Veya yüzlerce çekirdeği olan karpuzda. Her çekirdeğin ayrı bir polen tüpü mü var? Evet, her çekirdeğin ayrı bir polen tüpü var. Hepsi aynı tünelden gitmiyor. İşte özel cihazlarla çekilmiş fotoğraflar. Polen tüpleri. Yüzlerce Alp Dağı tüneli desek olur. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable Bu tesis energy. bir hayal. Ectolife, yapay rahim tesisi projesi. Kısırlık sorunu yaşayan aileler ve nüfus düşüşü olan ülkeler için tasarlanmış. Her bir kapsül, anne rahmindeki şartlar taklit edilerek tasarlanmış. İleride anne rahmi taklit edilebilirse, bu kapsüllerde gerçek bebekler büyüyecek. Şimdilik hayal. Bilim dünyasının bu hayali bitkilerde her saniye gerçekleşiyor. Polen tüpleri her bir bitki rahmine özel kanalla bağlanıyor. O bitkiye ait tüm genetiği taşıyan tohumlar üretiliyor. Yüzlerce kimyasal ve fiziksel değişim oluyor. Bilim dünyası bu olayları tamamıyla çözebilmiş değil. Çözümüne yaklaşılamayan bir bilinmezlik de moleküler sinyalizasyon sistemi. Tüpün bitki gövdesi karanlığında ilerlerken gerçekleşen kimyasal işlemler. Tüm bunlar olurken bitkinin rahminde neler oldu? Şimdi zamanda az geri gidelim. Burası bitkinin rahmi, ovaryum. Sonradan meyve haline gelecek. Önce megaspor veya ana hücre var. Mayoz bölünme ile 4 hücre oluşuyor. Bunların 3'ü enteresan bir biçimde kayboluyor. Kalan hücre mitoz geçirerek 8 hücreye dönüşüyor. Aynı sitoplazmayı paylaşıyor. Ve ortaya çıkan hücreler kumandalı birer robot gibi görevlerine koşuyor. Hepsi kendi duvarını kendisi örüyor. Üstte 3 hücre, ortada 2, altta da 3 hücre, ortadaki yumurta. Sağında ve solunda sinerjit isimli 2 hücre. Bu işler tamamlandığına göre polen tüneli de varmak üzeredir. Sperm polen tüneli içinde ilerlerken bir değişim daha gerçekleşiyor. Sperm sayısı 2'ye çıkıyor. Çünkü çift döllenme olacak. Ve tünel bitki rahminin kapısına geliyor. Peki polen tüneline doğru yolda ilerlemesi için kim rehberlik ediyor? Bu kör hücre bitki karanlığında yolunu nasıl buluyor? Bu kritik soru son yıllarda biraz çözüldü. Yumurta hücresine eşlik eden sinerjit hücreleri polen tüpüne sinyaller gönderiyor. Sanki telsiz cihazlarıyla iletişim kuruyorlar. Yaklaşıyor, varıyor ve kapı açılıyor. Polen tüpü bu sinyallerle yumurtanın yolunu buluyor. Sinerjit hücrenin görevi bitince ortadan kayboluyor. Eğer bir terslik olur da sinyal ulaşmamış olursa kalıcı olan yok olmayan ikinci sinerjit hücresi tekrar sinyal göndererek yeni bir polen tüpüne haber yolluyor, çağırıyor. İlk sperm yumurta ile buluşuyor ve zigot oluşuyor. Zigot bebek elma ağacı demek. Zigotun büyümesi böyle gerçekleşiyor. Zigot adım adım büyüyor. Toprağa ekildiğinde güneş görene kadar fotosentez yapıp enerji üretemez. İşte ikinci sperm bu iş için.
İkinci sperm ortadaki polar hücrelerle birleşip 3N kromozomlu endospermi oluşturuyor. Bu elmanın 5 çekirdeği vardı. Birinin içine bakalım. Yeni bir elma ağacının tüm donanım ve yazılımı içinde kayıtlı. Bebek elma ağacı. Çekirdek su ve oksijen bulduğunda büyüyecek. Bu kısmı ise ikinci döllenmede oluşan bu embriyonun gıdası. Toprağa düştüğünde güneş görene kadar bununla beslenecek. Beslenme ve büyümesi şöyle. Çekirdeğin büyüyüp olgunlaşması ile elmanın olgunlaşması birbirinden farklı süreçler. Ama zamanlama olarak aralarında korelasyon var. Tohumun yani çekirdeğin döllenmesi gerçekleştiğinde meyve hızla olgunlaşmaya başlıyor. Karpuzda şöyle. Arı polenleri taşıdı. Stigmadan polen tünelleri açıldı. Karpuzun çekirdekleri döllenince karpuzda büyüme izni almış oluyor. Bunun mantığı şöyle bir şey. Bitkilerin diğer canlılardan ve insandan çok önemli bir farkı var. İnsanlar bitkilere benzeseydi şöyle olurdu. Bir kız çocuğu büyüyor, işte tam büyüme çağına geldiğinde rahminde yeni bir çocuk oluşurdu. Rahminde yeni bir çocuk oluşmasa büyüme devam etmezdi, böyle kalırdı. Bakın elma çekirdeği döllendi. Çekirdek tamamlanır tamamlanmaz meyve hızla büyümeye başlıyor. Önce şekerleniyor, sonra renk kazanıyor. İlk zamanlar çok serttir, yumuşuyor, aromasını elde ediyor ve yenmeye hazır hale geliyor. Ben bu plastikten cansız, tatsız, kokusuz elma ağacını alırken imalatçıya 18 euro ödedim. 7 euro ise kargo ücreti olarak ödedim. Peki bu gerçek elmayı satın alırken ne ödedim? Marketten 1 kilo elmayı 2,49 euroya aldım. 2,49 euro kime gitti? Markete, komisyonculara ve çiftçiye, üreten çiftçiye. Bunun sanatkarı vardı, el işçiliği vardı bunun üzerinde. Peki elmanın sanatkarı? Çiftçi sanatkar değil, sadece ağaca su veriyor, ağacın bakımını yapıyor. Elmanın muhteşem tadını yaratan koku, aroma, vitaminler, bunlar ücretsiz mi? Bu plastik elma ağacının sadece kargo ücretini vermek istesem, geri kalanını vermek istemesem komik olurum. Bu elmalar kendiliğinden oldu, ben sadece kargo ücretini vermek istiyorum desem herkes güler. Gerçek elmanın yaratılışını adım adım görüyoruz. Yeryüzündeki hiçbir laboratuvar bu adımları gerçekleştiremiyor. İnsan elmanın tek bir hücresini bile inşa edemiyor. Bu hikaye sadece meyvelere ait değil. Hemen hemen tüm çiçeklerde çoğalma, gelişme ve büyüme böyle. Şu minicik çiçeklerde bile bu olağanüstü olaylar gerçekleşiyor. Polen tünelleri açılıyor. Gözümüzün önünde her mevsim muhteşem sanat eserleri yaratılıyor. 2,49 euro ödeyerek bu elmanın fiyatının tamamını karşılamış olmuyorum. Bu armağanları fark etmemek, eserlerin sanatkarına karşı büyük bir saygısızlık. Daha büyük saygısızlık, hatta talihsizlik ise ikram edeni görmezden gelmek ve ona teşekkür edememektir.